Merhaba, aramıza hoş geldiniz. İkinci videomuzla sizlerin karşınızdayız. Açıklama kısmına hemen birinci videosuyla ilgili oynatma listesini bırakacağım. Bizlere eşlik etmek isteyen arkadaşlar açıklama kısmından oynatma listelerine ulaşabilirler. Birden fazla bölüm oluşacağı için oynatma listelerinden takip edebilirsiniz bizleri. İlk birinci videomuzda detaylı açıklamalarımızı yaptığımıza göre artık çalışmamıza rahatlıkla başlayabiliriz. Örgümüzü örerken haroşa tekniği kullanıyorum ve haroşamı örerken de düz ilmeklerden faydalanıyorum. Eğer sizler ters örgüden yararlanıyorsanız ters örgüde kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Şimdi yapacağımız işlem artık ilmeklerimizin atımında. Ben embeden çalışıyorum. 50 santim üzerinden çalışıyorum ve ilmek sayılarını ona göre hazırladım. Birinci ilmeğimi örmeden aldıktan sonra burası benim, bu arada onu belirteyim. İlmeklerimi attım. 67 tane ilmek attım. 2 sıra haroşa gittikten sonraki çalışacağım 3. sıra arkadaşlar. Dilerseniz ilk sıradan itibaren de çalışmanızı yapabilirsiniz. Fazla olan ipim bu tarafta, sağ tarafta olduğu zaman bu işlemleri eksiltme ya da arttırma işlemlerini yapacağım. Diğer tarafta arttırma ya da eksiltme işlemi yapmayacağım. O bilgiyi de vereyim. Bu arada gene tekrar edelim, 5,5 milim şiş kullanıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldıktan sonra devamında 2, 3, 4, 5. ve 6. ilmeklerimi birlikte sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bir tane arttırma ilmeğini hemen eksilttiğim ilmeği burada arttırmış oluyorum. Bunu 1 diye sayıyorum. Arttırdığım ilmeği. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, şuradan 8, 9. ilmeğimi, bakın 9. ve 10. ilmeklerim yan yana. 9. ilmeğimi, bu 2 ilmeği sağa yatırarak kesiyorum. Bu ilmeğe 9 diyorum. Arttırdığım ilmek 10. ilmek oluyor. Şimdi tekrardan burayı 1 olarak sayıyorum. Çünkü burayı tamamladım. Tekrardan 1 diye sayıyorum. Devam ediyorum. Arttırdığım ilmek 1. Devamında 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 9. ilmeği çalıştıracağım. O yüzden sol şişimdeki ilk 2 ilmeği 9. ilmek olarak, tek ilmek olarak örüyorum. 9. ilmeği ördüm. Bunu 10. ilmek olarak saydım. Niye 10. ilmek diyorum? Şimdi kafanız karışmasın. Oldu. İlerlediniz ve kafanız karıştı. Her iki arttırma arası ilmekler, bakın, arttırma ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer arttırmayla ikisini birlikte saydığınız zaman 10. Ama aslında model şu şekilde. Arttırma ilmeği birinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hep 9'un devamı şeklinde gideceğiz. Ama böyle sayarken hani kolaylık olsun diye 2 arttırma ilmeğini de birlikte saydığınız zaman 10. Sayıyorum. Birinci arttırma ilmeğim. Devamında 2 düz ilmekler. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 9. ilmek olarak öreceğim 2 ilmek burada. Bunu 9. ilmek olarak saydım. Ve örgümün tam orta noktasındayım artık. Şimdi bu orta noktasında bir tane arttırıyorum. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir arttırıyorum ve bunu 1 diye sayıyorum. Bu sefer örgünün sol tarafını çalıştıracağım için bakın
Şu şekilde. Sağ taraf kesme işlemlerini bitirdik. Orta noktasını bulduk. Şimdi sol tarafa yatıracağımız için ilmekleri önce arttıracağız. Önce arttırma işlemi. Daha sonra sırası üstünde hemen birinci ve ikinci ilmeği birlikte örüp bu ilmeğe 2 diyeceğiz. Arttırma ilmeği 1, devamında 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimi tamamladım. Arttırma ilmeğim. Tekrar bu arttırma ilmeğini 1 diye saydım. Sırasız üstündeki 2 ilmeği birlikte tek ilmek halinde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuyu tamamladım. Tekrar arttırıyorum. 2 ilmeği birlikte ikinci ilmek olarak örüyorum. Buna 2 diyorum. Devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimle beraber şöyle burayı bir arttırdım. Tekrar 2 ilmeği birlikte kestim. 2 dedim. 3, 4, 5, 6, 7 ilmekle bitirdim. Şimdi bu benim örgümün ön yüzünde hem arttırdığım hem de kestiğim alan. Bakın. Sırası üstüne, bakın şu şekilde sırası üstüne ilmeklerimi ne yapıyorum? Taşıyorum yukarıya doğru. Böylece bir taraf sola doğru açılıyor. Bir taraf sağa doğru açılırken, şöyle sağa doğru açılırken tam orta noktasında, bakın sizi şu an başlattığım nokta aslında burası. Ben de şuradayım. Hep yapacağımız işlem aynısı. Bakın. Ortadan başlayacağız. Sağa sola açılacağız. Ortadan başlayacağız. Sağa sola açılacağız şeklinde. Böylece ne olacak? Her bir atkı birbirinden bakın bağımsız bir şekilde devam edip gidecek. Bakın. Örgü bu arada çift taraflı biliyorsunuz. İstediğiniz gibi hem önünü hem arka yüzünü kullanabilirsiniz. Sadece bunu bluz olarak çalışmanıza gerek yok. Şallarda, etollerde, hırkalarda her yerde kullanabilirsiniz bu projeyi. Ben sizlere bu modeli anlatıyorum. Şimdi kurulumunu yaptık. Örgünün arkasında bütün ilmeklerimizi hiçbir işlem yapmadan şöyle tekrar düz ilmek olarak örüyorum ki ön sıraya bana haroşa ilmeklerim çıksın. İlk ilmeğimi örmeden devamında bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. Bakın bütün ilmekler düz ilmek. Hiçbir işlem yapmıyorum. Ta ki sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. Arttırma ilmeklerimiz, bakın şuradaki arttırma ilmeklerimiz delikli olsun diye bunları şu şekilde girip hemen kocaman bir deliği oluşturuyoruz. Bakın şu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bunu bu şekilde devam edelim.